Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içerisinde ceviz olan, şerbetini tam çeken, çok lezzetli kalbura bastı tarifim var. Kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Bu şekilde yaparsanız sizlerin de tatlısı gerçekten çok lezzetli olur. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayacağız. Tencerenin içerisine 3 su bardağı şekeri ekliyorum. 3 su bardağı suyu ekleyip çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ocağımızın altını da yüksek ateşte açtık. Şerbetin içerisine yarım limonu sıkıyorum, kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine atıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca kısık ateşte şerbetimizi kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda soğuması için kenara alıyoruz. Bu tatlıda şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Derince bir kasenin içerisine hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. İsterseniz bu tatlıda tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurtayı yoğurma kabının içerisine koyuyorum. 1 çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekliyorum. Daha sonra sırasıyla yarım su bardağı irmik, 1 çay kaşığı karbonatı spatulanın üzerine koyuyorum. Birkaç damla limonu sıkarak karbonatı aktifleştiriyorum. Bunu da yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Daha sonra spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırırken içerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Unumuzdan biraz daha ekleme yapıyoruz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika boyunca elimle yoğuracağım. ...2-3 dakikanın sonunda hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tamamen özlü ve güzel bir hamur elde edinceye kadar tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz elde etmiş olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlere bir de hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuzu toparlayarak kenara alıyoruz. Bu hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler elde ediyoruz. Hamurdan bir parça alıyorum. İlk önce elimle güzelce sıkıştırıyorum. Daha sonra beze haline getiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 1 su bardağı cevizi iri olacak şekilde rondodan geçirdim. Artık tatlımıza şekil verebiliriz. Ben ilk olarak böyle bir aparat kullandım. Bezenin bir tanesini alıyorum, şekil verme aparatının üzerine koyarak elimle biraz bastırıyorum. Bezeyi çay tabağı büyüklüğüne getirdikten sonra içerisine cevizden koyuyorum. Daha sonra uç kısmından başlayarak kapatıyorum.
İç harcının çıkmaması için kapattığım bölümü de elimle biraz bastırıyorum. İlk şeklimizi böyle veriyoruz. İkinci olarak da böyle bir kesme aparatı kullanıyorum. Kesme aparatının üzerine bezeyi koyuyorum ve elimle biraz açıyorum. Cevizli iç harcını koyarak kenarlarından kapatıyorum. Hazırlamış olduğum bu ölçülerle toplam 20 adet kalbura bastı elde ediyoruz. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Tatlımızı sıcak fırına koyacağız. İlk tepsiyi bu şekilde hazırladım. 170 derecelik sıcak fırınımıza götürüyoruz. 25 dakika boyunca tatlımızı pişiriyoruz. Hala sıcakken şerbetleyeceğim borcamın içerisine tatlıları koyuyorum. Tatlımız ılıdı, şerbetimiz buz gibi soğuk. Tatlının üzerine şerbeti döküyorum. "20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda tatlıları ters çeviriyorum. 15 dakikada bu şekilde bekleteceğim. 15 dakikanın sonunda tekrar ters çeviriyorum. 3 saat boyunca tatlımızı şerbetin içerisinde bu şekilde bekleteceğiz. 3 saatin sonunda istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Servis tabağının üzerine alıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Tatlının üzerini toz fıstıkla süslüyorum. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetli tatlı sevenler için çok lezzetli tatlımızı yaptık. Bu leziz tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.